Hepinize merhabalar, ben Yekvaş Atakan Şurdum Avcı. Work Sohbetleri programında beraber tarihte yaşanmış olayları ve bunların günümüze olan etkilerini inceleyeceğiz. Geçen sefer demokrasi tarihine ve toplumumuzda olan demokrasi kültürüne değinmiştik. Toparlayacak olursak, adiye toplumunda kas sistemi ve feodal bir hiyerarşi olmasına rağmen halk tabanında ciddi demokratik karar alma mekanizmaları ve sosyal toplum yapısı görmekteyiz. Karar alma sürecine katılım, düğün, sohbet ve hatta savaş ve talan insanlar arasında gerçekleşebilecek olumlu ve olumsuz iletişim örneklerinin bazılarıdır. Bu sefer üzerinde çok fazla değinilmeyen bir konuya, ticarete değinelim. Ticareti en basit şekilde iki taraf arasında gerçekleşen bir alışveriş olarak anlatabiliriz. Eğer bir kişide bir başkasının sahip olmak isteyeceği bir ürün veya hizmet varsa, ikinci kişi bu ürünü veya hizmeti almak için ona, yani birinci kişiye o kişinin isteyebileceği bir ürünü veya hizmeti sunar. Taraflar anlaşınca da karşılıklı alışveriş, yani ticaret yapılmış olur. Bu tip bir ticaretin nasıl yapıldığını ve sistemin nasıl geliştiğini anlamak üzere günümüzden başlayarak geriye doğru gidelim. Şu an neredeyse bütün ticaret para üzerinden yapılmaktadır. Ben şahsen parayı sürekli günlük hayatımda kullanıyorum. Durun beyefendi, içeri giremezsiniz. İçeride özel bir parti var. Bir yerde çalıştığımızda ya da bir ürünü sattığımızda bunun karşılığında anlaşılan bir miktarda para elimize geçer. Biz bu parayı kendi ihtiyaçlarımız için dilersek hemen harcayabiliriz. Çünkü para karşılığı hizmet vermek ya da ürün satmak isteyen çok fazla insan bulunmaktadır. Bu, paranın likit olma özelliğinden kaynaklanır. Bir bölgedeki herkes ya da çoğu insan bir para biriminin değeri konusunda aşağı yukarı bir fikir sahibidir ve alışverişi kolaylaştırmak için bu parayı kullanmayı tercih eder. Buna karşılık elimizdeki her malı her zaman alacak birilerini bulamayabiliriz. Çünkü bu mallar para kadar likit değildir. Bundan dolayı elimizde değerli bir mal varsa bile alışveriş yapmak için ilk önce onu paraya çeviriyor ve ondan sonra harcama yapıyoruz. Selam. Bende yeni bir çift ayakkabı var da ben sana ayakkabı vereyim, sen de bana ekmek ver. İyi de şu an için benim ayakkabıya ihtiyacım yok ki. O zaman dur, para vereyim. Ne kadar bir ekmek? Al ekmek. Burada bu kişilerin değeri konusunda paraya güvenmesi gerekir. Bu görevde şu an devlette ve Merkez Bankası'ndadır. Devletler ekonomi politikaları doğrultusunda paranın değerine yön verir ve güven yaratırlar. Eğer insanlar o para birimine güvenmiyorlarsa başka bir para birimini kullanabilirler. Yüksek miktarlardaki para alışverişlerinde ise büyük hacimdeki parayı bir yerden bir yere taşımak kolay olmadığından dolayı günümüzde çek, kredi kartı ve dijital bankacılık gibi yöntemler kullanıyoruz. Benim falanca bankada param var. Bu çeki al. Üzerinde yazdığı kadar bankadan para isteyebilirsin. Al ekmek. Kredi kartı veya dijital bankacılık kullandığınızda siz şahsen bir olaya dahil olmadan sizin namınıza hesabınızdan diğer kişinin hesabına o miktarda para aktarılır. Parayı da bir mal olarak algılayabiliriz. Çünkü zaman içinde değer kazanıp kaybedebilir. Sadece kullanması ve taşıması diğer mallara kıyasla daha kolaydır. Kolay taşınabilmesinin sebebi kağıttan yapılmasıdır ve kağıdın üzerine teoride istediğimiz rakamı yazabiliyoruz. Para her zaman rahatlıkla değeriyle oynanabilen ve serbestçe basılabilen bir mal değildi tabii. Bir önceki aşamasında değeri örneğin altın gibi değerli bir metalle sabitlenmişti. Bu şu demek, bulunduğunuz devlet cebinizdeki bir birim parayı kendi rezervlerinde bulunan belirli bir miktarda değerli metale eşitlemiştir ve siz teoride istediğiniz zaman gidip o para karşılığında o metalden isteyebilirsiniz. Eğer söz konusu metal altın ise bu sisteme altın standardı ismi verilir. Bu sisteme göre devlet sadece elinde bulundurduğu altın miktarı kadar banknot sürebilir. Altın rezervi yeterli miktarda değilse ülkedeki ticareti döndürecek hacimde parayı piyasaya süremeyebilir. Ya da altın o bölgede çok az miktarda olduğundan dolayı değeri, dolayısıyla da paranın değeri normalin çok üstünde olur. Altın standardının problemleri hakkında şöyle bir veri sunabiliriz. Dünya tarihi boyunca günümüze kadar yaklaşık 180 bin ton altın çıkarılmıştır. Bunun günümüzdeki piyasa değeri 8 trilyon dolar civarındadır. Ama daha 2014 yılında dünyanın tüm üretimi satın alma paritesi bazında 107,5 trilyon dolar civarındaydı. Dolayısıyla bu üretimin dolaşımını sağlayacak kadar altın bulunması imkansızdır. Nitekim Charles de Gaulle'ün Cumhurbaşkanlığı süresince yani 1959-69 yılları arasında Fransa elindeki dolar rezervi karşılığında Amerikan Birleşik Devletleri hükümetinden altın istemiştir. Bu transfer sonucunda Amerika'daki altın rezervinde ciddi eksiklik oluşmuştur. Olası bir krizin önlenmesi amacıyla dolar altın karşısında kademeli olarak değer kaybetmiş ve 1976'da ise altından tamamen bağımsız hale getirilmiştir. Dünya üretim ve ticaret hacminin şu anki seviyesine ulaşması oldukça uzun bir zaman aldı tabii. Ve bu hacme ulaşana kadar finansal sistemin temelini kağıt paralar değil metal bazlı paralar oluşturdu. Metal paraların avantajlarını şöylece sıralayabiliriz.
Çeşitli alaşımları hazırlandıklarında kolayca tahrip edilemezler ve icabında lüks eşyalar veya tüketim mallarının yapımında kullanılabildiğinden talep doğrultusunda öngörülebilir bir değer aralıkları vardır. En büyük dezavantajları ise öz kütlelerinin yüksek olması. Yani yüksek miktarda para gerektiren alışverişlerde ödemeyi yapmak oldukça zahmetli olmaktadır. Keza günlük hayatta da yanınızda taşımanız sinir bozucu olabilir. Bunun farkında olan bazı tüccarlar, insanları günlük hayatlarında tüm servetlerini üzerlerine taşımak külfetinden kurtarmak üzere belirli bir ücret karşılığı saklama hizmeti vermeye başlarlar. Bu iş adamları günümüz bankacılığının önderleri sayılabilir. Tarihte yer etmiş bankacılık oluşumlarına uzun bir dönem Floransa Cumhuriyeti'ni yöneten, devletlere dahi kredi verebilen Di Medici ailesini ve Avrupa'dan kutsal topraklara hac ziyareti yapan soylulara bankacılık hizmeti veren tapınak şövalyelerine örnek verebiliriz. Müşteri böyle bir bankayla anlaştığında banka bu kişiye servetinin değişik miktarlarına karşılık gelen notlar verirdi. Ve müşterinin alışveriş yaptığı başka bir kişi bu notları alıp istediğinde müşterinin o bankadaki hesabındaki paradan belirtilen miktarda çekim yapabilirdi. Tıpkı daha önce bahsettiğimiz çekler gibi. Bu kağıt belgelere banknot denirdi. Günümüzde hala merkez bankalarının bastırdıkları paralara bu isimle hitap edilir. Benim falanca bankada param var. Bu banknotu al. Üzerinde yazdığı kadar bankadan para isteyebilirsin. Al ekmek. Para devri daimi devlete bağlı bir merkez bankasında toplanana kadar her banka bulundurduğu para miktarı kadar banknot basabilirdi. Eğer bir kişinin bankaya yatırabilecek fazlalıkta parası yok idiyse kendi üzerinde taşımaya veya gizli bir yere saklamaya mahkumdu. Fakirler. Bu para kişinin zenginlik seviyesine göre altın, gümüş, bakır veya bu metallerin alışımlarından oluşabilirdi. Burada alışveriş yaparken karşı tarafın bu paraya güvenmesi gerekliydi. Çünkü metaller ve alışımları birbirine benzeyebilir ve kandırılma oldukça yaygındı. Paranın kalitesini ölçmek için genellikle kazıma veya ısırma gibi fiziksel yöntemler kullanılırdı. Ama yüksek miktarlarda para alışverişleri gerektiğinde daha güvenilir olduğu için istikrarlı ve güçlü bir devlet tarafından desteklenen, içinde daha fazla değerli metal içeren ve oranları sabit olan para birimleri tercih edilirdi. Bu tip uluslararası altın para birimlerine düka denilirdi ve anlamı yaklaşık olarak bir dükün çıkardığı para demektir. İmparatorumuz Şerken yeniden Macar topraklarının kendisine bırakılmasını istiyor. Karşılığında size her yıl düzenli olarak 100.000 duka altın ödeyecek. Altın para birimlerinin belki en meşhuru Floransa floriniydi. Çünkü Floransa bankalarının Avrupa'nın neredeyse her yerinde şubesi vardı ve ticaret florinle çok daha kolay yapılabiliyordu. Florin o kadar etkiliydi ki diğer devletler kendi altın para birimlerini çıkardığında bile uzun zaman bunları F harfiyle göstermişlerdi. İtalyan şehir devletlerinin ticarete etkisi çok büyüktür. Çünkü bu devletlerin eskiden Ege'de, Akdeniz'de ve Karadeniz'de birçok ticaret kolonileri vardı. Haydi uşaklar, ticarete! Karadeniz'de ve Kafkasya'da İtalyan ticaretinin etkisini anlamak için şu şekilde bir tablo çizebiliriz. Bu resimde Karadeniz bölgesinin bir haritasını görmekteyiz. Bu resimde de Karadeniz ve Kafkasya'da bulunan Ceneviz ticaret merkezlerini ve kolonilerini görmekteyiz. Ve görebildiğiniz gibi bunların 5 tanesi Adige ve Abhaz toprakları içindedir. Gerçi Samir Hatko kitabında Çerkesya topraklarında 30'a yakın koloninin bulunduğundan bahseder. Koloniler genellikle taş surlarla çevrili bir mahalle olup içinde İtalyan tüccarların açtığı dükkanlar, kiliseler ve hatta lokantalar bulunurdu. İdareleri merkezden atanan bir yönetici tarafından yapılırdı. Örneğin Ceneviz kolonileri için Cenova gibi. Ceneviz kolonileri Cenova'nın malı değildi. Çoğunlukla Cenovalı belli başlı ailelerin mülkiyetiydi. Yerel yöneticilere vergi vermek durumundaydı ama yerel yönetimde ciddi söz sahibi olabiliyorlardı. Ekonomik kazanç amaçlanırdı ve bu doğrultuda yerel yönetimde çeşitli ticari anlaşmalar yapar ve kapitülasyonlar istenirdi. Anlaşmanın olmazsa olmazı ise bölgeye getirilen ekonomik zenginliğin karşılığı olarak misyonerlik faaliyetlerine izin verilmesidir. Ceneviz kolonilerindeki tüccarlar kendi adamlarıyla beraber bölgede katır üstünde mal arayan kişiler değildi. Bölgedeki soylu aileler veya orta sınıfa mensup kişiler getirdikleri malları bu tüccarlara satar, bu mallar da Cenova ticari filosu gemilerince Cenova'ya ya da başka bir koloniye götürülürdü. Koloninin devamlılığı süresince koloniye veya çevresine yerleşerek ticarete devam eden yerel aileler görmekteyiz. Yani Çerkesya için konuşursak Çerkez asıllı aileler. Bu alışverişte Ceneviz tüccarlar değerli silahlar, ipek kumaşlar, mücevherler ve süs eşyaları gibi Avrupa malları karşılığında hububat, balık, hayvansal gıdalar, arıcılık ürünleri ve köleler satın alıyordu. Cenova'ya köle olarak satılan Johannes isimli bir Çerkes, orada Fransiskan tarikatına girdikten sonra 1349'da Papa 6. Clement tarafından kendisine Zihiya yani Çerkesya Başpiskoposu unvanı verilmiş ve bölgeye geri gönderilmiştir. Buraya kadar anlattıklarımda dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum.
Cenevizliler bahsettiğim bu tarihlerde bölgedeki faaliyetlerini devam ettirebilmek için bölgedeki Çerkes prenslerine vergi vermek bir yana ticari muhatap olarak gene Çerkezleri görmektedir. Hatta papalık bile dini faaliyetlerde karşısına bir Çerkezi muhatap almaktadır. Peki Çerkesya'daki bu ekonomik ve siyasi düzenin yıkılmasına ne sebep olmuştur? Moğol istilası mı? Burada Çerkesya'ya has bir istisna yok. Moğollar geldiklerinde o kadar büyük bir tahribat yapmışlardı ki geçtikleri güzergaha Hadrikagog yani ahirete giden yol ismi verilmişti. Ama Cengiz Han ve oğullarının yaptığı Moğol istilası 1240'lı yıllarda son bulmuştur. Ve hatta Kefe'deki Ceneviz kolonisi bile bundan 20 yıl sonra yani 1266 yılında kurulmuştur. Dolayısıyla Yohannes'in Çerkesya'ya başpiskopos olarak tayin edildiği 1349 yılına kadarki 100 yıllık kalkınma sürecinin sonrasındaki atalet Moğol istilasıyla açıklanamaz. Osmanlı İmparatorluğu'nun Anadolu'yu fethetmesi sonucunda Galata'daki ve Trabzon'daki ticaret merkezleri düşünce Karadeniz'deki ticari imkanlar Cenova'ya karlı gelmemeye başlamıştı. En son 1475'te Kefe kolonisi de Osmanlı ordusuna yenildi ve burada Kefe sancağı kuruldu. Bu fetihle beraber Karadeniz'deki Ceneviz ticari faaliyetlerinin neredeyse sonlandığını söyleyebiliriz. Karadeniz'de ticaret Cenevizlerle son bulmadı tabi. Daha önce bahsedilen ürünlerin ve özellikle kölelerin ticareti devam etmiştir. Dış dünya ile bağlantılar da tamamen kesilmemiştir. Çünkü Çerkesya-Memlük ilişkilerinin devam ettiğini de biliyoruz. Ama Karadeniz'deki Osmanlı hakimiyetini takip eden sürecin bölgedeki ciddi bir ekonomik kazanç kapısının yitirilmesi ve devam eden Kırım Tatar akınlarının da daha yerel bir politika izleme ihtiyacı doğurup dış gelişmeleri fazla takip etmeme gibi sonuçları doğurduğunu düşünebiliriz. Ortada merkezi bir devlet otoritesi ve bunun sonucu olarak da devlet tarafından desteklenen bir para birimi olmayınca da halk günlük hayatta alışverişinin takasla devam ettirmiştir. Bende yeni bir çift ayakkabı var da ben sana ayakkabı vereyim, sen de bana ekmek ver. Vallahi ayakkabıya da aslında ihtiyacım yoktu. Ne yapalım, başka birine veririz. Al ekmek. Birbirini tanıyan kişiler arasında örneğin bir köy içerisinde ise şu diğer yöntemleri görmekteyiz. Bir seferlik takas yerine borcun biriktikten sonra toptan değerli bir eşya, mesela bir hayvanla tahsil edilmesi veya köyde iş bölümü yapılıp kişilerin ödemeleri iş gücü veya mal üretimi şeklinde yapması. Böyle bir durumda örneğin bir demirci köyün ihtiyaçlarını karşılayan tarım aletlerini yapar ve karşılığında ona yiyeceği tarım ürünleri verilir veya tarlası ekilirdi. Diasporada yaşayan halkımız bu tip finansal adetleri anavatandan beraberinde getirdi tabi. Ticaretin yapılması veya paranın konuşulması toplumumuzda hala bir tabu olabiliyor. İş ilişkisi durumunda oluşabilecek bir anlaşmazlığın engellenmesi adına toplumumuz ticareti kendi insanıyla yapmayı tercih etmiyor. Ben şahsen bunu dostluk ilişkilerini bozmak istememeye bağlıyorum. Bir gün yabancı bir misafirimi derneğe getirdiğimde o bana dernekte ne gibi faaliyetlerin yapıldığını sordu. Ben de kendisine kültürel faaliyetler yapıldığını, dans ve dil kurslarının verildiğini söyledim. Sonra bana dernek kendi üyelerini birbirleri ticaret yapmak konusunda destekliyor mu diye sordu. Hayır diye cevapladım. Ticaretin toplumumuzda hoş karşılanmadığını söyledim. Neden diye sordu bana. Ona dedim ki biz aslında derneklere bölünmüş kocaman bir aileyiz. Dışarıda gördüğümüz bir kişinin ailesini, çocuklarını, akrabalarını tanıyor, daha sonra dernekte bir araya gelip aynı masada haluc yiyoruz dedim. Dışarıda ticari alanda yaşadığımız bir husumeti dernek içerisine taşıyıp huzursuzluk yaratmak istemediğimizi söyledim. O da bunun üzerine bana dedi ki, bu kadar sağlam bir güven ortamında ticaret yapmayacaksınız da nerede yapacaksınız? O zaman bir dahaki bölümde ticareti yapılan ürünleri konuşalım.